The Debate'e hoş geldiniz. Bu programda ele aldığımız kaynağın sunduğu farklı perspektifleri ve o derinlikli fikir alışverişini merkeze alarak sizi entelektüel bir analize davet ediyoruz. Yani bilirsiniz doğa hakkında konuştuğumuzda genellikle aklımızda hep o pastoral, hani son derece huzurlu bir tablo canlanır. Evet, kuş sesleri, yeşillikler falan. Aynen öyle. İşte ormanda yürüyüş yaparsınız, bir derenin şırıltısını dinlersiniz ve doğanın size kucak açtığını hissedersiniz. Hani o modern hayatın stresinden sizi arındırıp iyileştirdiğini falan düşünürsünüz. Aslında bu doğanın tamamen insanın ihtiyaçlarına hizmet eden estetik ve pasif bir arka plan olduğu yanılsamasıdır sadece. Yani sanki doğa devasa yeşil bir terapi merkeziymiş gibi. İnsanın kendini hala dünyanın merkezinde hissettiği, o ağaçların ve nehirlerin ise ona ruhsal bir şifa sunmak için sadece orada beklediği o klasik romantik yanılsama. Ve dürüst olmak gerekirse son derece insan merkezci bir yanılsama bu. Kesinlikle. Çok insan merkezci. Ancak sonra aniden kendinizi dondurucu bir fırtınanın tam ortasında bulursunuz. Üzerinize yağan o inatçı sağanak, bastığınız o güvenli sandığınız toprağın yapısını bozar, altınızdaki zemini oymaya başlar ve o huzur veren derenin şırıltısı var ya, o bir anda dağları ve kayaları un ufak eden, sağır edici, yıkıcı bir kükremeye dönüşür. İşte tam o an zihninizdeki o pastoral tablo paramparça olur. Doğanın aslında sizin için orada olmadığını iliklerinize kadar hissedersiniz. Çünkü o noktada doğa artık sizin sığınağınız olmaktan çıkmıştır. Yani sizi tamamen yok sayan, fiziksel sınırlarınızı ve aslında ne kadar küçük olduğunuzu size acımasızca hatırlatan amansız bir kuvvete dönüşmüştür. İşte bugün tam da bu kırılma noktasını konuşacağız. Odak noktamızda İsveçli metal müzik grubu Wintersorg'un 2025 yılında yayımlanan Vattenkraft Spiel albümünün şarkı sözleri var. Bu albüm adından da anlaşılabileceği gibi suyun dönüştürücü gücünü ve doğanın o devasa ezici varlığını merkeze alıyor. Evet, tamamen suyun oyunları üzerine bir iş. Doğru. Ancak ortada çok temel ve bence büyüleyici bir ihtilaf var. Sorumuz şu: bu albüm, suyun ve doğanın insanı evrenin merkezinden fırlatıp atan, tamamen kayıtsız ve yıkıcı fiziksel gücünü vurgulayan amansız bir ekolojik ontoloji mi inşa ediyor? Yoksa ki benim durduğum yer burası, bu vahşi hidrolojik güçler, modernitenin o hız hastalığına ve kentsel yabancılaşmaya karşı inşa edilmiş kutsal bir sığınak mı? Yani romantik bir doğa ve müzik sentezi olarak mı konumlandırılıyor? Ben albümün temel tezinin suyu ve derin zamanı, insanlık durumunu önemsizleştiren, otonom ve yıkıcı bir maddi fail olarak konumlandıran ekolojik bir varlık felsefesi sunduğunu savunuyorum. Ben ise bu metne bambaşka bir açıdan yaklaşıyorum diyebilirim. Doğanın ve suyun metinde bu denli şiddetli, ezici ve güçlü tasvir edilmesinin asıl amacının modernitenin o gürültülü otoritesine ve hepimizi hasta eden o patolojik hızına karşı fenomenolojik bir eleştiri getirmek olduğunu düşünüyorum. Bence albüm o şiddetin tam ortasında doğayı akustik ve kutsal bir sığınak olarak yeniden inşa ediyor. Öyle mi dersin? İstersen doğrudan metnin içinden benim o elemental file, yani doğanın doğrudan eyleme geçen, aktif bir güce dönüşmesi dediğim kavram üzerinden başlayalım. Tabii başlayalım. Albümdeki o muazzam sağanak ve sel tasvirlerine baktığımızda su kesinlikle sadece bir manzara resmi değil. Yani arka planda yağan romantik bir yağmur yok burada. Şarkı sözleri doğrudan toprağın fizikselliğine saldırıyor. İkinci şarkı olan Sturtjö'de şöyle bir dize var: Träget Skyfall, Strieper Markens Feldberget. Yani inatçı sağanak toprağın taşıma kapasitesini boğuyor. Dinleyicilerimiz için bu elemental file kavramını biraz daha somutlaştıralım mı? Yani doğanın bir arka planı olmaktan çıkıp başrole geçmesinden bahsediyorsun, değil mi? Tam olarak bundan bahsediyorum. Genellikle bir hikayede veya şarkıda yağmur yağdığında bu sadece ana karakterin hüznünü veya ruh halini yansıtmak içindir. Doğa, insanın duygularına hizmet eder. Hı hı. Hani ağlayan gökyüzü metaforu falan. Aynen öyle.
Ancak Wintersorg'un bu sözlerinde suyun kendi bir ajandası var, kendi bir eylemi var. Suyu toprağa aşındıran, şekillendiren ve insanı doğrudan fiziksel bir tehdit altında bırakan aktif bir karakter olarak görüyoruz. Sözlerin devamında insanın titreyen adımlarından bahsediliyor mesela. O kısım çok vurucu gerçekten. Evet, o inatçı sağanak toprağı çamura çevirirken insan sadece dengesini kaybetmemeye çalışıyor. İnsanın doğa karşısındaki kırılganlığı bu titreyen adımlarda gizli işte. Yani Wintersorg burada doğayı romantize etmiyor. Kar sularının o öğüten yıkımı metindeki o harika İsveççe ifadeyle Malan de Cross toprağı oyuyor ve geriye sadece kırılgan kalıntılar bırakıyor. Kesinlikle. Çok vahşi bir tablo. Değil mi? Albüm insanı alıp suyun o devasa döngüsündeki önemsiz bir detaya indirgiyor. Yani metnin özünde senin dediğin gibi o iyileştirici bir kucaklaşma falan yok. Sadece suyun, rüzgarın ve erozyonun kendi kurallarını dikte ettiği, insanın ise bu yıkım karşısında sadece titrediği buz gibi bir jeolojik gerçeklik var. Şimdi o jeolojik gerçeklik tasvirinin ne kadar sarsıcı olduğu konusunda sana sonuna kadar katılıyorum. Su, metinde kesinlikle pasif değil, muazzam bir güç. Ama üzgünüm, bu yıkıcı tasvirlerin nihai işlevi konusunda senden tamamen ayrılıyorum. Nasıl yani? Yıkım varsa sığınak nerede? Şöyle anlatayım. Evet, doğa burada şiddetli ancak bu şiddet kendi başına bir amaç değil, bir araç. Asıl hedef insanın doğayla ilişkisi üzerinden moderniteyi eleştirmek bence. 5. şarkıyı Ur Elv Ok Oa'yı düşünelim. Albümde insanın şehre metrin ifadesiyle o gürültülü tahta, yani Larman de Tron'a baktığı ve kökenlerinden hiçbir kalıntı bulamadığı o vurucu bölümleri hatırla. Hatırlıyorum, evet. İşte tam bu noktada o ezici hidrolojik döngü, o devasa şelaleler ve fırtınalar manevi bir sığınak olarak inşa ediliyor. Bir saniye. Sığınak kelimesini kullanıyorsun ama bir yandan da yıkımdan bahsediyorsun. Şehirden kaçıp saatte bilmem kaç kilometre hızla esen bir fırtınanın ortasına girmeyi neden bir sığınak olarak görelim ki? Bu mantıksız değil mi? Hiç de değil çünkü modernitenin yarattığı o yapay kontrol hissine, o insani kibri parçalayabilecek tek şey bu doğal şiddet. Wintersorg, insanın doğaya dönüşünü, hadi gidip biraz ağaçlara sarılalım gibi naif bir doğa sevgisi olarak resmetmiyor ki. Bu, modern çağın o patolojisinden can havliyle bir kaçış. Yani bir şok tedavisi gibi mi? Aynen öyle. Şarkıda diyor ki, Helle Fatih Enrik av het sykdom. Yani hız hastalığından zengin olmaktansa fakir olmayı yeğlerim. Bu o kadar kritik bir dize ki, suyun o devasa ezici gücü aslında şehrin mekanik ve yabancılaştırıcı otoritesini kırabilecek tek şey olduğu için bu kadar vurgulanıyor bana kalırsa. Doğa, modernitenin bu hız hastalığına karşı bir alternatif. Metindeki o müthiş ifadeyle devasa bir çam orkestrası, yani fur orkestra olarak sunuluyor. Çam orkestrası. Evet, yani doğanın sesi, şehrin o anlamsız gürültüsünü bastıran kutsal bir melodiye dönüşüyor işte. Sığınak dediğim şey tam olarak bu, akustik kaçış alanı. Neden böyle okuduğunu anlıyorum. Yani kentsel yabancılaşma teması albümün belli noktalarında kesinlikle yüzeye çıkıyor, bunu inkar edemem. Şehrin gürültülü tahtı ve o hız hastalığı gerçekten çok güçlü imgeler ama izin ver sana farklı bir perspektif sunayım. Bence bu kutsal sığınak fikri albümün genel dokusuna hakim olan o devasa ve ezici derin zaman ölçeğiyle ciddi şekilde çelişiyor. Derin zaman derken jeolojik ve evrimsel zaman dilimlerini kastediyorsun sanırım, değil mi? 4. şarkıdaki o temalar. Evet, tam olarak onu kastediyorum. From Duped Dunster Time üzerinden milyonlarca yıllık evrimsel ve jeolojik süreçler anlatılıyor. Metinde sürekli zamanın buharlaşmasından, evrimin giysisinin her bir ay ile yavaş yavaş büyümesinden ve devasa buz bariyerlerinin kırılmasından bahsediliyor. Bak, zaman burada insan eylemlerinden, senin bahsettiğin o moderniteden veya şehirlerden tamamen bağımsız bir şekilde kendi mevsimsel ve jeolojik döngüsünde işliyor. Burada sana şöyle zorlayıcı bir analoji kurmak istiyorum. Diyelim ki üzerinize doğru saatte 200 kilometre hızla devasa bir çığ geliyor. O çığın önünde durduğunuzda çığ size manevi bir sığınak sunmaz, sizi tedavi etmeye veya şehirden kaçtığınız için sizi teselli etmeye falan çalışmaz. O çığ sizi sadece yok sayar. Analoji çok çarpıcı ama Şunu tamamlamama izin ver lütfen.
Eğer doğa senin iddia ettiğin gibi sadece moderniteye karşı bir panzehir veya sığınak olsaydı, albüm neden sürekli olarak insanın kırılganlığını, evrimin o soğuk işleyişini ve amansız erozyonu bu kadar detaylı vurgulasın? Sığınağın doğası gereği sizi koruması ve sarmalaması gerekir. Oysa bu albümdeki su güçleri insanı korumuyor, onu yutuyor. Evet ama Toprağı altından çekip alıyor. Bu bence o dediğin kutsal bir sığınaktan ziyade insanın evrensel ve jeolojik ölçekteki mutlak önemsizliğinin yüzümüze çarpılmasıdır. Yani sen o kadar küçüksün ki senin şehirlerin ve o modern dertlerin evrimin umurunda bile değil demenin şiirsel bir yoludur bu. O çığ analojisi gerçekten çok akıllı kalıcı, ancak bence sığınağın doğasını, daha doğrusu kutsal sığınağın doğasını günümüzün o konfor odaklı bakış açısıyla biraz yanlış yorumluyorsun. Kutsal olan her zaman seni sıcak bir battaniye gibi saran, güvenli ve konforlu bir şey demek değildir ki. Peki nedir? Üzerinden silindir gibi geçen bir şey nasıl kutsal bir sığınak olabilir Allah aşkına? Şöyle, burada felsefeci Rudolf Otto'nun çok ünlü bir kavramı vardır. Mysterium tremendum. Yani kutsalın yarattığı o muazzam dehşet ve huşu hissi. Kutsal olan öylesine büyüktür ki insanı sadece büyülemez, aynı zamanda ilkel bir korkuyla titretir. Senin o az önce bahsettiğin titreyen adımlar dediğin şey tam olarak budur. Ben diyorum ki, doğanın o şiddetinin ve kayıtsızlığının aslında modern şehrin hayatımıza soktuğu o yapay ve sinsi şiddeti kırmak için gerekli bir şok tedavisi olduğuna inanıyorum. Dinleyicilerimiz için bunu biraz açmak istiyorum. Jacques Ellul adında bir düşünürün teknolojik çevre, yani technological milieu kavramı vardır. Evet, Ellul'ün modern teknoloji eleştirisi. Bunu metine nasıl bağlıyorsun peki? Şöyle bağlıyorum. Ellul, modern toplumda etrafımızın tamamen yapay, otonom ve diktatöryel bir teknolojik fanusla çevrildiğini söyler. Şehri düşünün. Telefonunuzdaki bildirim sesleri, trafik lambaları, çalışma saatleri, alarmlar. İnsan artık doğa yasalarına değil, tekniğin, saatlerin ve algoritmaların mekanik ritimlerine tabidir. Kesinlikle. Bu gürültülü taht, insanın üzerinde sahte ama mutlak bir kontrol illüzyonu kurar. Sanki her şeye hakim hissine kapılırız şehirdeyken. İşte senin o bahsettiğin, üzerine saatte 200 kilometre hızla gelen çığ ya da şarkılarda geçen o devasa sualtı volkanları var ya, Evet. o hidrolojik güçler bu sahte kontrol fonusunu parçalayabilen tek gerçektir. Yani o devasa doğal felaketler, şehrin o tıkır tıkır işleyen saatlerini bozduğu için mi değerli senin gözünde? Kesinlikle öyle. Modernitenin o mekanik, saat zamanı illüzyonunu, ancak dağların hava kütlelerini zorlayarak oluşturduğu o şiddetli orografik fırtınalar gibi kontrol edilemez güçler yıkabilir. Doğanın bu tahrip ediciliği tam da modernitenin o sahte kibrini, o biz her şeyi kontrol edebiliriz sanrısını yerle bir ettiği için sarsıcı ve kutsaldır. İnsanın doğa karşısındaki önemsizliği aslında modern kibrinden arınması, yani bir nevi şifasıdır. Söylediğin kulağa felsefi olarak çok tutarlı geliyor ama metne geri döndüğümüzde ben şurada takılıyorum. Albümün yapısal bir dökümünü yaptığımızda senin o merkeze koyduğun modernite eleştirisi, yani gürültülü taht ve hız hastalığı temaları albümün sadece belli kısımlarında karşımıza çıkıyor. Sadece 5. şarkı özelinde ağırlıklı, evet. Aynen öyle. Eserin devasa bir bölümü tamamen suyun fiziksel halleri, buharlaşma süreçleri, milyonlarca yıllık erozyonlar ve bulut oluşumları üzerine detaylı, adeta meteorolojik betimlemelerle dolu. Niceliksel olarak doğa tasvirleri çok daha fazla alan kaplıyor. Haklısın. Niceliksel olarak öyle. O zaman sorum şu: eğer albümün ana ekseni senin dediğin gibi elilülcü bir teknoloji ve modernite eleştirisi ise, bu temanın albümün geneline çok daha belirgin yayılması gerekmez miydi? Albümün asıl odağı bence sosyolojik veya politik değil, çok açıkça jeolojiktir. Bu nedenle eseri genel bir antikapitalist metin ya da salt bir modernite eleştirisi olarak okumak, metni olduğundan çok daha sosyolojik bir kalıba zorlamak anlamına geliyor bence. Zorlamak mı? Bence öyle. Wintersorg, modern insanı eleştirmekten ziyade suyun bu gezegeni bizim varlığımızdan bağımsız olarak nasıl şekillendirdiğiyle ilgileniyor. Bizi denklemden tamamen çıkarıyor. İtirazını anlıyorum. Sosyolojik ifadelerin metinde kelime sayısı olarak daha az yer kapladığı kesinlikle doğru. Bunu inkar etmiyorum. Ancak ben bu az sayıdaki ifadenin
o devasa doğa betimlerini anlamlandırmak için bir tür yorum anahtarı olduğunu ileri sürüyorum. Yorum anahtarı derken, Yani o kapıyı açan şifre orada, o 5. şarkıda gizli. Şunu sormalıyız kendimize, neden bu kadar ağır bir jeolojik zaman saplantısı var bu metinde? Neden sürekli olarak suyun kayaları milyonlarca yılda oyması, derin zaman ve o ağır işleyen evrim anlatılıyor? Burada Alman sosyolog Hartmut Rossa'nın sosyal ivmelenme teorisini masaya getirmemiz şart. Çünkü durumu inanılmaz netleştiriyor. Rossa'nın hız teorisi. Dinleyicilerimiz için modernitenin zaman algımızı nasıl daralttığını biraz somutlaştıralım istersen. Memnuniyetle. Rosa der ki, modernite yapısal olarak sürekli hızlanan devasa bir çarktır. İletişim hızlanır, seyahat hızlanır, üretim hızlanır. Öyle bir noktaya geliriz ki zaman giderek daralır, sürekli bir yerlere yetişmeye çalışırız ama aslında hiçbir yere varmayız. Rosa buna frenetik duraklama der. Çılgınca bir hızdayızdır ama deneyimlerimiz silinir, hiçbir şey kalıcı olmaz. Bir gün içinde yüzlerce e-mail okur, onlarca video kaydırırız ama günün sonunda elimizde hiçbir derinlikli anı kalmaz. Anlıyorum. Yani sürekli bir koşuşturmaca içindeyiz ama aslına bakarsan ruhumuz o hıza yetişemediği için olduğumuz yere çakılı kalıyoruz. Harika özetledin, aynen öyle. İşte Wintersorg'un şarkı sözlerinde doğrudan ismini koyduğu Hetzschukdom yani hız hastalığı kavramı, Rosa'nın bu analizinin birebir şiirsel karşılığıdır. Modern insan zamanın ellerinden bir su gibi kayıp gittiğini hisseder, geçmişle ve kökenlerle bağ tamamen kopmuştur. İşte kökenlerin bu kaybı ve modernitenin yarattığı o parçalanmışlık hissi, insanı zorunlu olarak doğanın o ezici derin zamanına sığınmaya iter. Demek istediğim şu, albümdeki o muazzam jeolojik zaman anlatısı, boşlukta duran akademik bir doğa belgeseli metni değildir. Modernitenin o baş döndürücü hızına verilmiş psikolojik bir reflekstir. Şehirdeki o saniyelik bildirim krizlerine karşı sunulan yegane reçete, milyonlarca yılda yavaş yavaş şekillenen bir vadinin görkemi ve suyun o telaşsız döngüsüdür. Yani jeoloji, burada sosyolojinin panzehiridir diyebiliriz. Teorisiyle kurduğun bu bağ gerçekten zekice ve ufuk açıcı. Deneyimin silinmesi ve o frenetik duraklama fikri albümdeki hız hastalığı eleştirisiyle müthiş örtüşüyor. Bunu kabul ediyorum. Ancak metnin bu reçeteyi nasıl sunduğuna, yani doğayı nasıl isimlendirdiğine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Benim asıl itirazım işte tam burada başlıyor. Hangi isimlendirmelerden bahsediyorsun? Albümde rüzgarın ağaçların arasından esişinin bir furokester yani çam orkestrası olarak adlandırılmasından ve doğanın en uç noktasının bir helgedom yani kutsal alan olarak tanımlanmasından bahsediyorum. Burada sana çok temel felsefi bir itirazım var. Dinliyorum. Müzik ve orkestra son derece insani, düzenleyici ve kültürel kavramlardır. Doğada orkestra yoktur. Orkestranın bir şefi vardır, notaları vardır, matematiksel ve rasyonel bir uyumu vardır. Doğayı bir orkestra olarak adlandırmak, onu kendi o vahşi, ekolojik ve kaotik gerçekliğinden koparıp insanın duymak istediği romantik, estetik bir forma sokmak demek değil midir? Yani insanı rahatlatmak için doğayı evcilleştiriyor mu diyorsun? Aynen öyle diyorum. Doğayı o otonom, yıkıcı ve bize tamamen kayıtsız tahtından indirip onu insan zihninin kategorileriyle gizlice yeniden antropomorfize etmek, yani ona insan nitelikleri yüklemek anlamına gelmez mi bu? Dağdaki fırtına kendi kendine bir senfoni falan çalmaz. Sadece rüzgar amansızca eser ve ağaçlar çatırdarcasına devrilir. Bunu bir müziğe, bir orkestraya çeviren şey sadece o kaostan korkan ve onda bir düzen arayan insan zihniyetidir. Doğayı orkestra yapmak aslında onu yeniden kendi hizmetimize sokmaktır. Fakat ben metindeki bu çam orkestrası metaforunun doğayı ehlileştirmek ya da ona insan nitelikleri yüklemek gibi bir antropomorfizm çabası olduğunu hiç sanmıyorum. Bunun yerine burada akustik bir karşı rejim inşa edildiğini savunuyorum. Akustik bir karşı rejim mi? Bunu biraz açmalısın bence. Biraz önce Ellül'den bahsetmiştik hatırlarsan. Ellül,
modern tekniğin insan üzerindeki en büyük ve en sinsi baskılarından birinin duysal aşırı yükleme olduğunu söyler. Şehrin o mekanik gürültüsünü düşün. Motorların, sirenlerin, inşaatların, dijital uyarıların bitmek bilmeyen kakofonisi insan zihnini durmaksızın işgal eder. Wintersorg'un o gürültülü taht dediği şey sadece mecazi bir otorite değil. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir gürültü iktidarıdır. Buna karşılık rüzgarın ve suyun doğal ritmi insan zihni tarafından bir çam orkestrası olarak estetikleştirilir. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu parçalanmış modern insanın sinir sistemini resetleyebilecek tek estetik düzenleyicidir. Yani orkestra derken doğanın düzenli olduğunu değil, o kaosun bizim için bir düzene eşdeğer olduğunu kastediyorsun. Kesinlikle öyle. Bu doğayı evcilleştirmek, ona papyon takıp senfoni yönetmek demek değil. Aksine doğanın o kendi içsel frekansının ve hatta o kaosunun şehir gürültüsünden ontolojik olarak çok daha üstün olduğunu kabul etmektir. Şarkı sözlerindeki o meşhur dizeyi hatırla. Derde logiska erde irrasyonele. Yani mantıklı olanın irrasyonel olduğu yer. Evet. Doğa, aydınlanma aklının veya modernitenin o tıkır tıkır işleyen mantıksal sistemine göre irrasyonel kalır, öngörülemezdir. Ancak hastalanmış modern insan için asıl mantık gidip o irrasyonel, kontrol edilemez rüzgar orkestrasının içine kendini bırakmaktır. Müzik metaforu doğayı uysallaştırmak için değil, doğanın sesinin şehrin o zehirli gürültüsüne karşı bir panzehir olduğunu ilan etmek için kullanılıyor. Demek ki sen suyun o amansız kayaları paramparça eden, öğüten yıkımını şehir hayatının ruhumuzda yarattığı o görünmez mikro yıkımlara karşı devasa, makro ve organik bir yeniden sıfırlama tuşu olarak görüyorsun. Aynen öyle. Bu okumaya göre su sadece fırtına altındaki toprağın taşıma kapasitesini boğmakla kalmıyor, aynı zamanda modernitenin bizi içine hapsettiği o kısıtlayıcı duysal hapishaneyi de yıkıp geçiyor. Tam olarak böyle. Suyun o devasa ezici kütlesi ve hızı şehirdeki o sahte aciliyetlerimizi, bitmeyen e-postalarımızı ve takvimlerimizi kelimenin tam anlamıyla sular altında bırakıp yok ediyor. Bize asıl gerçeği, asıl zamanı hatırlatıyor. Vay canına, oldukça derin sulara daldık bugün gerçekten. Tartışmayı yavaş yavaş toparlamamız gerekirse, benim durduğum yer başından beri oldukça netti. Ve bu keyifli, ufuk açıcı argümanların ardından da temelde pozisyonumu koruyorum. What Tankrafter Spell albümünün merkezine asla insanı almayan, aksine suyun, meteorolojinin ve evrimin o büyük, kayıtsız gücünü sergileyen amansız bir ekolojik ontoloji tablosu çizdiğini özetlemek isterim. Albüm bana göre inatçı sağanakların, önüne kattığını sürükleyen sel sularının ve o devasa sualtı volkanlarının oluşturduğu bu mekanizmada insanın sadece titreyen adımlarla ayakta kalmaya çalışan çok kırılgan bir teferruat olduğunu gösteriyor. Doğa bizi iyileştirmek için orada değil, doğa sadece orada. Kendi kurallarıyla işliyor ve bence asıl sarsıcı gücü, asıl şiirselliği de tam olarak bu ürkütücü kayıtsızlığından geliyor. Kesinlikle çok güçlü bir bakış açısı. Ben de kendi argümanımı toparlayayım istersen. Evet, bu hidrolojik ve jeolojik güçlerin muazzam derecede yıkıcı, kaotik ve insandan bağımsız olduğu metinde inkar edilemez bir gerçek. Bunu ben de görüyorum. Ancak benim savunduğum temel nokta bu devasa fiziksel gücün metinde bilerek ve isteyerek model kentsel yaşamın o boğucu hız patolojisine ve insanı köksüzleştiren yapısına karşı bir fenomenolojik kontrast olarak konumlandırıldığıdır. Modernitenin bizi içine hapsettiği o saatlerin, alarmların ve gürültünün krallığına karşı doğanın o milyonlarca yıllık derin zamanı, o kaotik çam orkestrası, insanın köklerini yeniden bulabileceği yegane kutsal sığınak işlevi görüyor bence. Doğa kesinlikle vahşi ve ezici olabilir ama aynı zamanda hastalıklı, hız delisi bir çağa karşı elimizde kalan tek reçetedir de. Bence onu kutsal yapan da tam olarak budur. Bu kadar ayrıştığımız noktadan sonra yine de şu temelde ikimizin de birleştiğini görmek harika bence. Wintersorg'un bu albümdeki su motifi sadece basit, romantik bir doğa arka planı değil, su burada insanın doğa üzerindeki o hastalıklı kontrol yanılsamasını sarsmak, bizi her şeyin merkezine koyan o türcü kibrimizi parçalamak
ve insan deneyimini çok daha radikal, çok daha geniş bir zaman çizelgesinde yeniden çerçevelemek için ustalıkla kullanılmış devasa bir enstrüman. Kesinlikle hemfikirim senle. İster bizi yok saysın, ister bize sığınak olsun, her iki durumda da bizim o küçük, modern egomuzu yerle bir ediyor. Metnin edebi gücü de tam olarak bu ikilemden besleniyor zaten. Evet, bu karmaşık ve katmanlı materyalin hem doğanın o ürkütücü kayıtsız fiziksel gücünün hem de modern dünyanın o boğucu hız hastalığına karşı taşıdığı o iyileştirici, sarsıcı kutsallığın birlikte düşünülmesi sanıyorum ki hepimiz için bu albümün anlaşılmasını kat be kat derinleştirdi. Bugün yaptığımız bu fikir alışverişiyle vardığımız noktalarla metnin sadece yüzeyini çizmiş olduk. Siz değerli dinleyicilerimiz, albümdeki o diğer gizli katmanları, suyun o bitmek bilmeyen döngüsünü ve gürültülü şehir tahtalarına karşı dağlardan inen rüzgarın sesini kendi perspektiflerinizle keşfetmeye mutlaka devam etmelisiniz. Ve az önce tartıştığımız o metaforu düşünün. Bazen o devasa ve amansız doğanın yıkıcılığı, etrafımıza ördüğümüz o sahte güvenliğin duvarlarını yıkmak için ihtiyacımız olan tek şeydir. Üzerinize doğru büyük bir gürültüyle gelen o sel suları sadece sonunuzu getiren bir yıkım mı, yoksa asıl gerçeğe dokunup yeniden köklenmeniz için bir ihtimal mi? Bunun cevabı tamamen sizin hangi taraftan baktığınıza kalmış. The Debate'i dinlediğiniz için teşekkür ederiz.